Dostlar selamünaleyküm. Bayraktar TB2'den müthiş bir Bayraktar TB2'den Bayraktar TB2 Bu iş böyle olmayacak. Biz şu motor meselesini bir halledelim. Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarının motoru yerli mi? Hızlıca bu soruyu cevaplıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce size bu videonun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas, Aura Sebilon. Aura Sebilon'un 5 farklı modeli var. Ben de evimde Unique modelini kullanıyorum şu anda. Artık çeşme suyunu doğrudan içmek gibi bir şansımız yok. Ve su kalitesi yaşamımızın kalitesini belirliyor. Aura Sebilon bu noktada güven veren bir marka. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Hatta bu konuda Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Sebilon mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu da çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. Ters ozmoz yöntemini kullanıyor. Bu filtrenin gözenekleri sadece su moleküllerinin geçebileceği kadar küçük. Bu sayede sudaki tüm zararlı kimyasallar, bakteriler, parazitler ve virüsler temizleniyor. Tüm bu karmaşık süreç yaşanırken bize sadece kaliteli suyun tadını çıkarmak kalıyor. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sebilon.com.tr'yi ziyaret edebilir ve ücretsiz tanıtım için sayfada yer alan formu doldurabilirsiniz. Öncelikle bugün bu konuyu konuşmamızı sağlayan gelişmeyle başlayalım. Daha önce kısaca değinmiştik. Baykar, Bayraktar TB2 için BM100 adıyla bir motor geliştiriyordu. Bu çalışmanın Türkiye'ye ne katacağını birazdan konuşuruz. Ama bu hafta bu motordan gelen haber hepimizi sevindirdi. Çünkü Bayraktar TB2, TM100 motoruyla ikinci test uçuşunu da gerçekleştirdi. Ve bu test uçuşuyla birlikte birkaç yeni bilgi daha edindik. Bu motorun tüm özellikleri firma tarafından detaylı olarak açıklanmadı bugüne kadar. Aslında burada çok şaşıracak bir şey de yok. Birincisi, bu motor şu an geliştirme aşamasında. Yani özellikleri sürekli değişiyor. Ama daha da önemlisi bu tarz projeler ülkelerin kritik projeleri olarak görülüyor. O yüzden tüm proje olgunlaşana kadar çok fazla detay paylaşılmıyor. Yani çok yaygın bir durum bu ama dediğim gibi böyle yeni haberler geldikçe yeni bilgiler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela bu motorun ismi BM100'dü. TM100 olarak değiştirildi. Motorun geliştirilme ve üretim sürecinde tamamı yerli 40 firma görev yaptı. Parsan, Limöz, Estaş, Kanca, Özgayet gibi büyük firmaların bu projede önemli katkısı ve emeği var. Bütün bu ortaklığın sonucunda 3 yedekli motor kontrol ünitesi, modüler güç grupları ve gelişmiş termal yönetim gibi özellikleriyle dikkat çeken TM100 motoru ortaya çıktı ve kendi sınıfındaki en gelişmiş havacılık motoru oldu. Bayraktar TB2 yeni motoruyla ikinci uçuşunda 23.000 feet irtifayı gördü. Mevcut motoruyla şu anki maksimum irtifası 22.000 feet ve yerli motorumuz TM100 için hedeflenen maksimum irtifanın 30.000 feet olduğu biliniyor. Daha iki testte 22.000'i gördüyse 30.000 feet irtifa hedefini görmesi de çok uzun sürmeyecektir. Şu an Bayraktar TB2'nin mevcut motorundan çok daha iyisi ortaya çıkarılıyor. Bu nasıl mümkün olabilir diyebilirsiniz. Çünkü şu an Bayraktar TB2'de kullanılan motor Rotax 912. Gerçekten eski bir motor. Yani çok uzun bir tecrübe var bu motorda. Nasıl bunun daha iyisini bu kadar kısa bir sürede üretebiliriz diyebilirsiniz. Bunun elbette birçok cevabı var. Ama belki de en önemli cevap kullanım tecrübesinde gizli. Biz bu motorun kullanıcısıydık. Hem de belki de en aktif kullanıcısı. Çünkü bu motoru kullandığımız Bayraktar TB2 dünyada kendi sınıfında en çok satılan ve havada kalış süresi en yüksek olan platform. Yıllardır her hava koşulunda Bayraktar TB2'yi kullandık. Haliyle bu süre içerisinde ciddi gözlem şansımız oldu. Bu gözlemlerin sonucunda da Rotax 912'nin bütün avantajlı ve dezavantajlı yönlerini belirleyebildik. İşte yeni geliştirdiğimiz yerli motorda bu zayıf yönlerin tamamına müdahale ettik. Yani bu hafta aldığımız haber gerçekten çok önemli bir haberdi. Ama bizim esas odak noktamız bir son dakika haberi paylaşmak değil. Konuyu biraz daha geniş ve detaylıca konuşacağız. Yani bugün aslında biz Bayraktar TB2'nin motorunu merkeze alsak da esasında Baykar şirketinin genel olarak motorlarının ne durumda olduğunu konuşuyoruz. O yüzden Baykar'ın insansız hava araçlarında kullandığı motorlardan genel olarak bahsederek konuya giriş yapalım. Ve ilk önce esas beklediğiniz başlıktan yani Bayraktar TB2'den bahsedelim. Şu an Bayraktar TB2'de Rotax 912 motoru kullanılıyor. Bu motor Kanadalı bir şirket tarafından üretiliyor. Şirketin sahiplerine falan bakınca Kanada, Avusturya falan var, orası biraz karışık. Ve bu motordan dolayı biz daha önce ambargo yemiştik. Hafif havacılık endüstrisinde giriş seviyesi bir motor bu.
bu. 105 beygir güç üretiyor. Biliyorsunuz 2010'ların sonlarında ve 2020'lerin başlarında Türkiye'ye özellikle Doğu Akdeniz'deki gerginlikler ve ardından Karabağ Savaşı'ndan dolayı Batı tarafından ambargolar uygulanmıştı. En çok etkilendiğimiz ambargolardan biri Bayraktar TB2'ye uygulanan ambargolar olmuştu. Çünkü biz bu sistemi çok aktif şekilde kullanıyorduk. Öncelikle Bayraktar TB2'nin kamera sistemi ambargo yemişti. O sistemi Kanada'dan alıyorduk. Westcam şirketi Türkiye'ye satışını durdurdu. Ardından da Kanadalı Bombardier şirketi Rotax 912 motorunu Türkiye'ye satmayacağını açıkladı. Açık açık Karabağ Savaşı'na destek verdiğiniz sürece de bu ambargo devam edecek dediler. Türkiye'nin zaten bütün sistemlerini %100 yerlileştirme hedefiyle yürüttüğü bir süreç var. Ama tabii sistemler olgunlaşmadan bu ambargo gerçekleştiği için biraz sıkıntı yaşadık. Sonra kendi kamera sistemimizi geliştirdik ve Bayraktar TB2 %93 oranında yerli hale geldi. Sadece %7'lik bir bağımlılık vardı ama bu bağımlılık tek başına Türkiye'ye sıkıntı çıkarmak için yeterliydi. Çünkü motor olmazsa insansız hava aracı üretemezsiniz. Ben bugüne kadar zaten yeterince ürettim. Bunlar beni çok uzun süre idare eder diye düşünme şansına bile sahip değilsiniz. Çünkü İHA motorları belli bir saat uçuştan sonra yenilenmek zorunda. Yani bakımdan geçmek değil, komple yenilenmek zorunda. Sadece bu yüzden Baykar her yıl hizmetteki insansız hava araçları için fazladan 200 adet motor satın alıyor. Yani üretimi tamamlanmış, teslim edilmiş İHA'lar için bile motor tedariği devam ediyor. Kanada'dan aldığımız bu motorların fiyatı 20 ile 30 bin dolar arasında değişiyor. Yani ambargo uygulamasalardı bile sadece hazır hizmetteki insansız hava araçları için her yıl ekstradan 4 ile 6 milyon dolar arası bir motor masrafımız olacaktı. Tabii ki bunu Türkiye'nin bu pazarda her gün biraz daha büyüdüğünü hesaba katarak düşünün. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İşte bu yüzden Baykar motor geliştirme sürecini başlattı. Yani yerlilik oranının %93 olması bizim için yeterli değildi. Kalan %7'ye gözümüzü diktik ve Baykar ilk olarak BM100 motorunu geliştirdi. Yeni adıyla TM100. Motorun test faaliyetleri oldukça hızlı ilerliyor. Şu an motorla ilgili çok fazla detay belli değil. TM100 motorunun 100 beygir güç ürettiğini söylemek mümkün. Yani Baykar, Bayraktar TB2 için motor yerleştirme hedefini artık gerçekleştirmiş sayılır. Şimdi yeni hedeflere gözünü dikecek ve bunlar da ilk etapta muhtemelen Akıncı ve Kızılelma için geliştirilecek olan motorlar olacak. Bayraktar TB3'ü saymadım farkındaysanız. Bunun da bir sebebi var. Bayraktar TB3 zaten dışa bağımlı olan bir sistem değil. %100 yerli üretim. Şu an TEİ tarafından geliştirilen PD170 motorunu kullanıyor. Bu motor Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru. Hatta TEİ bu yıl Mayıs ayında yerli motorla çıkılan en yüksek irtifa rekoru denemesi yaptı ve 33.000 feet irtifayı gördü. Ardından Haziran ayında 36.000 feet irtifaya ulaştı. Daha da artacak. Çünkü bu motorun tavan irtifası 45.000 feet. PD170 Anka insansız hava araçlarında zaten kullanılıyor. Yani artık kendini kanıtlamış bir motor. 162 kilogram kuru ağırlığı var. Muadillerinin tamamından daha hafif ve yakıt tüketimi çok daha az. O yüzden avantajlı bir sistem bu. Hem bu avantajlarından hem de yerli olmasından dolayı motor geliştirme sürecinde Bayraktar TB3 için ilk etapta mesai harcayacaklarını zannetmiyorum. Baykar'ın ilk hedefi Akıncı ve Kızılelma için motor geliştirmek olacak. Bunun sebebini daha iyi anlayabilmek için bu sistemlerin motor konusundaki bağımlılığından bahsetmek yeterli olur diye düşünüyorum. Akıncı insansız hava aracı çift turboprop motor kullanıyor. İlk testi 2019 yılında Ukrayna'dan alınan motorla yapılmıştı. 2022'de daha fazla güç üreten B modeli ilk uçuşunu yaptı. Akıncı B, Pratt & Whitney Kanada firmasının PT6 motorunu kullanıyor. Akıncı A'da kullanılan motor 450 beygirlik bir motordu. İHA'da 2 tane motor kullanıldığı için toplam güç 900 beygirdi. Akıncı B için 750 beygirlik 2 motor kullanılıyor. Ardından Akıncı C 850 beygirlik 2 motorla uçuş yaptı. Bu motorun menşei tam net olarak belli değil. Herkes farklı bir şey söylüyor ama yerli olmadığı kesin. Yani motor konusunu Akıncı için kısaca bir özetlersek A varyantında Ukrayna'ya, B varyantında Kanada'ya bağımlılık var. C varyantında ülke bilinmese de yurt dışına bir bağımlılık olduğu kesin. Kızılelma'ya geldiğimiz zaman elbette çok daha önemli bir bağımlılıktan bahsetmiş olacağız. Çünkü Kızılelma geleceğin sistemlerinden biri. Yani muhtemelen bundan 5-10 yıl sonra Türkiye'nin en önemli vurucu güçlerinden biri Kızılelma olacak. Anka 3 ile ikisi çok özel bir yere sahip olacaklar. O yüzden onda kullanılan motor daha da önemli. Yani yarın bir gün siz Batı'nın istemediği bir düşmanı Kızılelma ile vurduğunuzda önünüze konulacak olan ilk kart Kızılelma'nın motoru olacak. Çünkü onun dışında bir bağımlılığı yok. Bayraktar Kızılelma, Baykar'ın bugüne kadarki en büyük projesi. Geliştirilmesi için 1 milyar dolar gibi devasa bir kaynak ayırdılar. O da yine A, B şeklinde bloklar halinde ilerliyor. Kızılelma A, yani ilk varyant Ukrayna menşeli EI-25 motoruyla uçtu. Ukrayna'nın Ivshenko firması geliştiriyor bu motoru. Sovyet döneminden kalma bir tecrübe. İlk seri üretimi 1967 yılında başladı. Tabi sonrasında birçok farklı varyant geliştirildi. 2000'lerden sonra hala yeni varyantlar ortaya çıkıyordu bu motorun. Yani seri üretimi 1967 yılında başladı ama modern bir sistem. Hatta şu an Baykar'ın kullandığı versiyon doğrudan Baykar'ın talebiyle geliştirildi. Baykar daha güçlü bir turbofan motor talep etmişti. Onun için yeni bir versiyon olarak bunu geliştirdiler. Bu motor 350 kilogram ağırlığa sahip. Subsonik bir motor.
Yani ses hızının altında uçuruyor Kızıl Elma'yı. 0,6 Mach hıza ulaştırabiliyor. Zaten Kızıl Elma A için süpersonik hız hedefi yoktu. O yüzden bu motor yeterli geldi. Ama Kızıl Elma B varyantında hedef süpersonik hıza ulaşmaktı. Bu yüzden Afterburner yani art yakıcı özelliğine sahip AI 322 motoru kullanıldı ve bu motorla Kızıl Elma test uçuşunda süpersonik hıza ulaştı. AI 322 motoru da yine Ukrayna menşeli bir motor. Yani Akıncı ve Kızıl Elma için motor konusunda böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Tamamen dışa bağımlıyız. Ve Bayraktar TB2 örneğinde görmüşsünüzdür. %93 yerlilik bile yeterli değil. İnsansız hava aracı ya da herhangi bir teknolojiyi üretirken yurt dışından bir parçasını tedarik etmek kabul edilemez bir durum değil. Senden daha uyguna mal ediyordur. Satın alırsın, düşünmezsin bile. Yani atıyorum Baykar kendisi bu motoru ürettiğinde 50 bin dolara mal olurken Ukrayna'dan bu motoru 20 bin dolar alabiliyorsa elbette Ukrayna'nın motorunu tercih eder. Bunda bir sıkıntı yok. Ama önemli olan şey bu motoru üretebiliyor olmak. Kriz anında hemen üretebilecek potansiyelde olmak. Çünkü bu motoru üretebiliyorsanız eğer ambargo tehditine maruz kalmazsınız. İşte Baykar'ın motor geliştirme faaliyetlerine adım atması yabancı ülkelerin elindeki o ambargo kartını ellerinden alıyor. Bu yüzden de ayrıca önemli. Tabii aklınıza şu gelebilir. Kanada tamam. Yani Akıncı Bey için kullanılan motorda risk var. Ama Ukrayna bize ambargo uygulamaz. Bunu düşünebilirsiniz. Ama bu konuda iki şeyi göz ardı etmemek lazım. Ne olursa olsun sonuçta bir yabancı ülke. Bugün dost olduğun bir ülkeyle yarın düşman olabilirsin. Uluslararası ilişkilerde böyle durumlar şaşılacak durumlar değildir. Öyle bir zaman geldiğinde Ukrayna bu motorları bize karşı koz olarak kullanabilir. Onu da geçtim. Sadece ambargo değil mesele. Bugün Rusya Ukrayna'nın motor ürettiği tesisleri tespit edip Bursa bize isteseler de motor veremezler. O yüzden hangi ülke olursa olsun bağımlılık kötüdür. Ve Baykar'ın bu motor hamlesi bu yüzden çok önemli. Şu an Baykar Akıncı ve Kızıl Elma'ya motor geliştirmek için 300 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı ve çalışmalara başlamış durumda. İnşallah en kısa zamanda Akıncı ve Kızıl Elma'nın yerli motorlarla uçtuğunu görmek de nasip olur. Muhtemelen Baykar'dan önce Tİ gereken motoru zaten yetiştirecektir. Ama alternatiflerinin olması ülkenin kabiliyetini daha da arttırmasını sağlayacağı için ayrıca kıymetli olacak. Hani hep slogan atarız ya tam bağımsız Türkiye diye. İşte o tam bağımsız Türkiye hayali slogan atarak değil, böyle projeleri geliştirerek gerçekleşecek. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.